Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan 2 sayısı yapımını anlatacağım. Sayımızı 6 milimlik incilerle yapacağım. Videonun sonunda sayımızın boyutları ile ilgili bilgiler vereceğim. O bilgiler ışığında boncuğunuzun boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. İstediğiniz boyutta boncukla sayınızı yapabilirsiniz. Misine olarak esneme yapmayan 0.35 numara misine kullanacağız. Dikiş iğnesinden destek alacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Bir de sayınızı ne için yapacaksanız onun da aparatını yanınızda mutlaka bulundurun. Yapımına geçmeden önce beğeni yaparak, abone olarak, yorum yaparak bana destek veren tüm takipçilerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. 9000 aboneye geçtik. Ayrı ayrı her birinize sevgilerimi gönderiyorum. Henüz abone olmayanlar da videoma beğeni yaparak aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Sayımızın yapımına başlayabiliriz. Misinamın arka tarafına 4 adet boncuk taktım. Bir tarafına iğne taktım, bir tarafına boncuk taktım arkadaşlar. Bu boncukları arka tarafta bağlayacağım. Birkaç kez bağladıktan sonra misinamın kısa olan tarafını diğer boncuklardan geçiriyorum. Ve kısa olan misinayı burada kesiyorum. Arka tarafta bir sıra yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle çevireyim. İğnemin yardımıyla misinamı bir boncuk öne alıyorum. İkinci sıra için 3 adet boncuk takıp geliyorum. 3 boncuğum hazır. Bu 3 boncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanarak sabitliyorum. Bakın 3 boncuğumu taktım. Bu taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkacağım. Yine iğne yardımıyla şu şekilde yukarı çıkıyorum. Böylelikle ikinci sıramı da yapmış oldum. Üçüncü sıra için tekrardan 3 tane boncuk takıp geliyorum. 3 boncuğum hazır. Yine bu 3 boncuğu da misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sabitleyeceğim. Ve yine taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Üçüncü sıram da hazır. Dördüncü sıra için de aynı şekilde yapalım. 3 boncuk hazır. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. 3 boncuğumu sabitleyip ikisinden yukarı çıkacağım. Beşinci sıramı da yapıyorum hemen. Bakın 5. sıra için hazırız. 3 boncuğumuzu taktık. Misinamızın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanalım. 3 boncuğumuzu sabitledik. Şimdi burada sıralarımızı bir sayalım tekrardan kontrol amaçlı. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmış olduk. 5. sırada sadece taktığımız boncuğun bir tanesinden yukarı çıkacağız. Hani her zaman ikisinden çıkıyorduk ya arkadaşlar. 5. sırada sadece bir tanesinden yukarı çıkıyorum. Burada bir boncuk yukarı çıktıktan sonra arkadaşlar farklılığımız var. Misinamıza sadece 2 tane boncuk takıyoruz. Artık sayımızın şu yukarıya doğru olan bölümünü yapacağız. Bu bölüme geçeceğiz. Bunun için de 2 boncuğumu taktım. 2 boncuğu da yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanarak sabitleyeceğim. Ve taktığım 2 boncuğun ikisinden de misinamı geçiriyorum. Geçirdim. Yönümü biraz şu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. O yüzden ikisinden de geçirdim. Şimdi tekrardan 3'er boncuk takarak sıramı devam ettiriyorum. Bakın artık biraz 3 boncukla devam edeceğim. 2 boncuk sonrasında. Yine bu 3 boncuğu da ne yapacağım? Misinamın bulunduğu boncuğun etrafından dolanıp arka tarafından dolanıp alıyorum. Ve yine ikisinden yukarı çıkıyorum.
Arkadaşlar burada 3 sıra 3 boncuk takarak devam edeceğim. O yüzden biraz hızlandırılmış devam ediyorum. Döndükten sonra 4 tane 3 boncuklu sıra yaptım. Bunu nereden bulabilirim? Şuradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Buradan sayarsanız yanlış çıkarabilirsiniz. Ama buradan daha rahat bulabilirsiniz. Şöyle ayırdığınızda bakın 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. 3 boncuklu. Şurada 2 boncukla dönmüştük biliyorsunuz. Bakın şurada döndüğümüz 2 boncuk arkadaşlar şunlar. Şimdi tekrardan dönüş yapacağım. O yüzden 2 boncuk taktım. Bunu da şöyle göstereyim. Sayımın şu baş kısmını yapacağım. Kavis vereceğim tekrardan ve 2 boncuk 3 boncuk şeklinde ilerleyerek yapacağız bunu da. O yüzden buraya biraz dikkat ederseniz çok sevinirim. Daha iyi olur sizin için. 2 boncuğumu taktım. Yine misinamın bulunduğu boncuğun etrafından dolanıyorum. 2 boncuğumu bu şekilde sabitledim. Yine 2 boncuğumun ikisinden de misinamı geçirip diğer tarafa yönümü çeviriyorum. Şimdi 3 boncuk takıyorum. 3 boncuğum hazır. Bunları da tabii ki misinamın bulunduğu boncuktan arka taraftan dolanarak sabitleyeceğim. Hep bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sabitleme işini. Daha sonrasında taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Bu kez 2 boncuk takıyorum. Dediğim gibi 2 boncuk, 3 boncuk, 2 boncuk, 3 boncuk şeklinde ilerleyeceğiz. Boncuklarım hazır. Şöyle arka taraftan dolanalım. 2 boncuğun ikisinden de tekrardan aşağıya doğru geçiş yapalım. 3 boncuk takalım. Boncuklarım hazır. Bakıyorum misinem bu boncukta. Hemen arka tarafından dolanıyorum. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. İki boncuk takarak sıramı devam ettiriyorum. 2 boncuğumu sabitledikten sonra ikisinden tekrar geçiş yapıp yönümü aşağıya doğru veriyorum arkadaşlar. 3 boncukla devam edeceğim. Boncuklarım hazır. İkisinden yukarı çıkalım. İki boncuğum hazır. İkisinden aşağıya iniyorum. Üç boncuk taktım. Burada artık arkadaşlar sayımı bitirmiş oldum son 3 boncukla. Şimdi şöyle misinamı geri alacağım. Artık yukarı çıkmıyorum. 2 boncuk yukarı çıkmıyorum. Geri alıp bağlayacağım. Şöyle geçişimi yaptım. Şöyle birkaç daha geri geleyim. Yakındaki boncuklardan geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada özel bir şu boncuktan bu boncuktan geçin demiyorum. Yakındaki boncuklardan geçip misinamı buraya aldım. Şimdi şurada bağlamamı yapacağım. Bakın şu arada misina var. Bu aradan geçiş yapıyorum. Burayı daha yakın göstereceğim size. Şöyle elimize alalım. Bakın bu arada misina var arkadaşlar. Buradan iğnemi geçiriyorum. Hepsini çekmiyorum. Şöyle biraz bırakıyorum arkadaşlar. Hepsini çekmiyorum. Çünkü buradan iğnemi geçireceğim bu aradan. Ve çektiğimde buraya düğüm atmış olacağım bakın.
Düğüm atma şeklimiz bu. Çektim, düğümledim. Tekrar yapalım. Aradan girdim. Bu dikiş düğümü gibi arkadaşlar. Aradan girdim. Hepsini çekmedim. Bu boşluktan iğnemi geçirdim. Ve burada bir düğüm oluşturdum. Bunu da çektiğimde bakın düğüm atmış oluyorum. Son bir tane daha yapıyorum. Girdim. Hepsini çekmedim. Buradaki baloncuktan iğnemi geçirdim. Çekiyorum. Düğüm atmış oluyorum. Düğümümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine düğüm attım. Birkaç boncuk geçirip misinamı öyle keseceğim. Şöyle yakındaki boncuklardan geçiyorum. Yani şuradan da şunu atlamayın arkadaşlar, bakın. Şurada arada misina gözükmesin. Hemen yakındakilerden misina gözükmeyecek şekilde misinamızı geçirip öyle keselim. Bu kadar yeterli. Burada misinamı kesiyorum. Şablonumun birisini bitirmiş oldum arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapacağız. Ve bu iki şablonu şöyle üst üste koyup birleştireceğiz kenarlarından. Şimdi videoyu geri alarak aynısından bir tane daha yapalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız arkadaşlar. Normalde sayılarımızı üst üste koyup herhangi bir yerinden de başlayıp birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben burada birleştirmenin mantığını anlayabilmeniz için şöyle harflerimi şu şekilde koyacağım arkadaşlar. Bakın, kafaların yuvarlak kısımları bana doğru, diğer kısımları diğer tarafa doğru. Yani bunu dediğim gibi herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz ama ben şuradan biraz size birleştirmenin mantığını anlatmak için açık göstereceğim. O yüzden bu şekilde çevirdim. Sizler zaten mantığı anlayınca üst üste koyup herhangi bir yerinden başlayarak yapabileceksiniz. Şurada ilk boncuktan girişimi yukarıya doğru yapıyorum. Misinamın ucunu verelim. Misinamı yukarıya doğru aldım. Bu aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Ve yine aynı misinayı diğer şablonumun aynı boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum. Bakın, burada aralara birer boncuk takarak bu şekilde birleştirme yapacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle birleştirmeye başladık şablonlarımızı. Burada sağ ya da sol misinanın herhangi bir tanesine bir tane boncuk takıyorum. Boncuğumu taktım. Bu boncuğu düğümleme yöntemiyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Düğümleme yöntemi de harf videolarımda çoğu kez anlatıyorum. Bir sayısı yaptım. Orada da anlattım. Şöyle aynı taraftaki misinayı yine boncuğumdan geçiriyorum. Boncuğumun tarafındaki misinayı arkadaşlar boncuğumdan geri geçirdim. Ve burada bir baloncuk oluşturdum, bakın. Şöyle göstereyim size. Bakın, aynı taraftaki misina. Onu da şuradan şöyle gösterebilirim. Çok fazla çekmiyorum çünkü boncuğum çıkar. Şöyle bir baloncuk oluşturuyorum. Bu kadar yeterli benim için. Bu oluşturduğum baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum içinden. Ve karşılıklı çekiyorum, bakın. Karşılıklı çektiğim zaman şurada bir düğüm oluşuyor. Şu düğüm arkadaşlar. Bunu taktığım boncuğun arasına çekiyorum. Elimle yardımcı oluyorum. Bakın, çektiğimde elimle de destekleyip boncuğumun arasına aldım. Düğümleme yöntemi dediğim yöntem bu. Şimdi birleştirme işlemine devam ediyorum. Bir sağ şablondan bir tane de sol şablondan misinalarımı ön tarafa alacağım. Bakın, birer boncuk ön taraftayım. Şimdi bu araya bir tane tekrardan boncuk atarak birleştirmeye devam ediyorum. Bir boncuğum hazır. Bu boncuğu da dediğim gibi aynı taraftaki misinayı ters çeviriyorum. Bir baloncuk oluşturuyorum. Bu baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. Düğümleme dediğim yöntemle buraya sabitliyorum. Bakın, çektim. Burada düğüm oluştu. Bu düğümü de yardımcı olup elimle boncuğumun arasına aldım. Bu şekilde yaparsak sayımız daha kalıp gibi olacak. Daha güzel duracak. Şimdi misinalarımı tekrardan birer boncuk ön tarafa alıyorum. Bir tane sağdan aldım. Bir tane de soldan alıyorum. Tekrar birer boncuk ön taraftayım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yine bu araya bir boncuk takıyorum.
Boncuğumu düğümleme yöntemiyle takacağım. Aynı taraftaki misinayı ters çevirip boncuğumdan geri geçiriyorum. Hepsini çekmeden burada bir baloncuk oluşturuyorum. Burada oluşan baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı alıyorum. İçinden geçirdim. Karşılıklı çektim. Oluşan düğümü boncuğumun arasına aldım. Bakın bir taraftan da birleştirmeye başlamış olduk arkadaşlar. Şu kısımdan en azından. Bunu şimdi mantığı bu arkadaşlar. Birer boncuk ön tarafa gel. Şöyle denk gelen boncuklar var bakın. Şunlar da kapattığım zaman denk gelecekler. Bu denk gelen boncuklara geçişimizi yaptıktan sonra araya bir boncuk takıyoruz. Birer boncuk öne geliyoruz. Araya bir boncuk takıyoruz. Bu kapattığımızda da açtığımızda da aynı şekilde açık olarak göstermek istedim ki mantığını biraz anlayabilin diye. Birkaç da kapalı gösterip geri kalanını kamera arkası yapacağım. Şimdi bir tane sağ şablondan boncuk alıyorum. Ön tarafa geliyorum. Bir tane de sol taraftan. Artık ön taraftayım. Bu araya bir tane boncuk takıyorum. Misinamı geri geçirdim. Baloncuğumu oluşturdum. Diğer taraftaki misinayı baloncuktan aldım. Çektim, birleştirdim. Açıkken son boncuklarımızı da yapalım. Evet, artık daha açıkken bize birleştirme yapmamıza müsaade etmediği için sayımı şöyle kapatacağım arkadaşlar. Bu arada buradaki boncuktayım gördüğünüz gibi ve şu yandaki boncuklara geçiş yapacağım. Kapattığımda bunlar birbirinin üstüne denk gelen boncuklar arkadaşlar. Bizler de zaten denk gelen boncukları kullanıyoruz biliyorsunuz. Şöyle kapatıyorum. Bakın şunu da üstüne koyalım. Şu alt taraftan birleştirmemizi yaptık. Buradan iç taraftan devam edip buradan sırt kısımdan yine başladığımız yere geri geleceğiz. Bu şekilde birleştireceğiz. Şöyle çevireyim. Şimdi o gösterdiğim boncuklar da şunlar arkadaşlar. Bakın denk geliyor bütün boncuklar. Sayımın her yerinde denk gelen boncuklar var. Bütün boncukları, şu denk gelen boncukları kullanıp aralarına boncuk takacağız. Bu şekilde de birleştirmiş olacağız. Şu bize bakan boncuklar var ya arkadaşlar. Onlar boncuk takacağımız aralar. Şunlar da misinayla geçiş yapacağımız boncuklar. Bunlar dediğim gibi sayımızın her tarafında mevcut. Şuradan devam edeyim. Birkaç da kapalı göstereyim size. Öndeki boncuklara geçiş yapıyorum. Bir tane sağ şablondan aldım. Bir tane de soldan alalım. Bakın bana bakan boncuklar. Birer boncuk ön taraftayım. Buraya hemen bir tane boncuk takıyorum. Boncuğumu ayarladım. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Bakın şöyle çektiğimde burada birleştirmiş oldum sayımı. Yine burada birer boncuk ön tarafa geliyorum. Ve bu araya bir tane boncuk takıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şunlara geçiş yaparak dediğim gibi aralara da boncuk takarak sayımızı tamamlayalım. Şöyle çevireyim. Bakın şöyle koyalım. Şuraya kadar geldik zaten. Buradan dediğim gibi bu şekilde etrafını dolanıp gelelim. Burada kapanışı beraber yapalım. Sayımı her taraftan birleştirdim. Şöyle göstereceğim size. Bakın içeriden, dışarıdan her araya birer boncuk takarak birleştirdim. Şu başladığım yere kadar geldim arkadaşlar. Bu alt kısımdan başlamıştık. İçeriden dışarıdan tabi sayımız bu şekilde. Şöyle içeriden dışarıdan birleştirdim. Son yerdeyim. Son iki boncuğa geçişimi yaptım. Buraya bir boncuk takarak sayımın yapımını bitiriyorum. Yine düğümleme yöntemiyle düğümledik. Şimdi burada bağlamadan önce şöyle 3 boncuğun üçünü de dolanıp bu misinayı diğer misinanın yanına getireceğim. Yani diğerini bunun yanına da getirebilirsiniz. Fark etmez. Şöyle diğer boncuklardan dolanıp arada bağlantı kuruyorum arkadaşlar. Üçünü de aldım. Bağlamamı burada bu şekilde yapıyorum.
Birkaç kez bağladım. Burada misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğim. Sizler de aynı şekilde diğer boncuklardan geçirmeden kesmeyin arkadaşlar. Diğer boncuklardan geçirip geleyim hemen. Harfimizin boyutları ile ilgili ve kullandığımız boncuk sayısı ile ilgili bilgiler verelim. Ve kapanışımızı yapalım. Sayımızın yapımında 133 adet boncuk kullandık. Boyutlarına da hemen bakalım. 7 santim boy var. Şuradan da en bakabiliriz. 5 santimde en var arkadaşlar. Bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. 6 milimlik boncuklarla yapmıştık. Daha büyük olsun istiyorsanız daha büyük milimlik boncuklarla, küçük olsun istiyorsanız da daha küçük milimlik boncuklarla sayınızı yapabilirsiniz. İsteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. 9000 aboneye de buradan gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.